Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu küçük sevimli kalpten yapacağız. Bunu çantalarda charm gibi de kullanabilirsiniz. Anahtarlık olarak da tasarlayabilirsiniz. Hatta yan tarafına şöyle anahtarlık takmasını da göstereceğim videonun içinde. Ürünü hediyelik olarak da yapıp hazırlayabilirsiniz. Kullanım aşaması tamamen size kalmış. 8 milim inci, 0,55 milim misina, 0,6 veya 0,5 de kullanabilirsiniz. Ben 0,55 ile daha rahat çalışıyorum. 0,4 sadece çok ince kalır ama 5 veya 6 ile de çalışabilirsiniz. Bir tane de anahtarlığa ihtiyacımız var. Misinadan doğru bir ölçüde kesiyorum. Çok uzun keserseniz çalışmanızı zorlaştırabilir. İşte kısa kestiğinizde de sürekli düğüm yapmanız gerekir. Tamamen sizin çalışma şeklinize göre buna kendiniz karar verin. Misinanın bir ucundan şöyle 4 tane boncuğu öncelikle sırasıyla geçiriyorum. Şu kısımdan başlayacağız. Öncelikle tabanımızı yapacağız. Şu kısımda bitireceğiz. Yani benim öncelikle şu dörtlüyü yapıp üzerine şu tek bir taneyle de sivri kısmı oluşturmam gerekiyor. Şimdi bu dörtlüyü yapmak için 4 taneyi geçirmiştim hatırlarsanız. En sonuncu geçirdiğimi şöyle 3 tane geçirmiş gibi düşünün. Geri göndermiyorum. İçinden misinayı şu şekilde çıkardım ya. Aynı yerden geri gönderiyorum. Bakın şurada bir tane halka oluştu. Diğer misinamın ucunu bu halkanın içinden geçiriyorum. Buna düğüm tekniği deniyor. Hani direkt misinaları çapraz da geçirebilirdiniz. İki ucunu beraber tutup çekiyorum bu arada aşağıya. Eşitsizlik olmasın diye. Ama bu şekilde tüm boncukları hangi boncuk işini yaparsanız yapın bu tekniği kullanırsanız eğer boncukların hepsi şu şekilde kendi içinde düğümlü olacaktır. Ve doğal olarak bıraktığınızda bile bakın dağılmıyor. Oldu bir yere takıldı etti hiçbir şekilde dökülme ihtimali olmuyor böylelikle. Şimdi şöyle bakın şu şekilde bir dörtlü öbeğim var. Hemen sağ tarafındaki misinaya bir tane tek boncuk geçiriyorum. Ve bakın bir şunun içinde ya şu an bu. 1, 2, 3. Şu üçüncüden yani misinanın olduğunun sol tarafındakinden şöyle tek bir tane boncuk geçirdiğim misinayı geçiriyorum. Ve şöyle misinanın uçlarını alayım ki daha rahat görün. Şu boncuğun şöyle ortaya oturmasını sağlıyorum. Bakın şimdi artık bu tarafa doğru ve alttaki köşemiz oluştu. Hemen şu elimdeki ucu yine şu diğer misinanın olduğu boncuktan geçiriyorum. Ve bunların çapraz durmasını sağlıyorum. Kalbin hangi aşamasında olursam olayım boncuklarım her zaman aynı misinalarım her zaman aynı boncuğun içinde çapraz durmak zorunda. Şimdi bakın şurayı yaptım. Buradan sonra şu 4 tane boncuğun her birini altılı öbekler haline getireceğiz. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bir tanesini 1 2 3 4 ve 5 tane boncuk geçirdim. Beşincinin içinden misinamı geri çevirdim. Şurada halkayı oluşturdum. Diğer misinamı onun içinden çekiyorum. Ve bakın şurada ilk altılı öbeğim oluştu. Hemen sağdaki misinamı sağda gelen boncuğun içinden geçiriyorum. Bu arada bu düğümlü olan kısmın boncuğun içinde kalmasına çok dikkat edin. Şu hemen bir sonrakinde göstereyim yine tekrar.
Şimdi bakın az önce 5 tane geçirmiştim ama şu an misinamda 1-2 tane boncuk var zaten. Ben bu yüzden 4 tane geçireceğim. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncünün içinden geri gönderdim. Şu halkanın içinden de diğer misinayı çekiyorum. Şimdi bakın biraz fazla çekersem düğümüm bu tarafa kaçtı. Bu taraftan fazla çekersem düğümüm yine kenara kaçıyor. Bu düğümü şöyle içinde sabitliyorum. İçinde bırakıyorum. Hemen tekrar sağdaki, yani şu dörtlü vardı ya bakın alttaki. O dörtlü de 3. sırada gelenden geçirdim. Yine 1, 2, 3 ve 4 tane boncuğumu geçiriyorum. Misinamı ters çevirdim. Diğer misinayı içinden aldım. Ve öbeğimi tamamladım. Şimdi şu alttaki dörtlünün dördüncüsünden geçiriyorum. Ama bir de bakın şu bir ilk vardı ya, ilk altılı. Onunla birleşmesi için onun duvarından da geçiriyorum. Yani toplamda 3 tane boncuğun içinden geçirmiş oldum. Bakın şunu yaptım, şunu yaptım, şunu yaptım ve şu an buradayım. Şimdi buradan üst sıraya geçeceğim. Üst sıradaki altılıları yapmaya başlayacağım. Bu yüzden şimdi şu üçünde zaten şu an misinam geçirili. O yüzden sağdakine bir tane, soldakine 2 tane, ikincinin içinden de düğümümü yapacağım. Ki yapmam gereken kısım üste baksın. Soldakine 1 tane geçirdim. Sağdakine 2 tane geçirdim. İkincinin içinden ters çevirip misinayı içinden aldım. Ve bakın şu anda 4 tane altılı öbeğim burada tamamlandı. Şimdi ne demiştik? Şuralar bitti ya, şunları yapacağız. Şu an buradayım diyelim. Şimdi sağa doğru gideceğim. O yüzden soldaki misinama 4 tane takarak işleme başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Pardon, 5 tane takacağım arkadaşlar burada. Özür dilerim. 5.'den geçirdim. Şöyle bu öbeği kapattım. Şimdi bakın. Şu sırada gelen birinciden geçirdim. Zaten motif sizi yönlendiriyor bakın. Şurada bir tane daha var. İçinden geçirmem gereken. Hemen o ikincinin de içinden geçiriyorum. Misinamda 3 tane boncuk oldu. Bu yüzden 3 tane boncuk takıp üçüncünün içinden diğer misinayı alıyorum. İkinci altılım tamamlandı. Sağdakinden geçirdim. Bakın burada başka yok. Bu aşağıya dönüyor. O yüzden bundan geçirmeme gerek yok. Ama böyle yanında yukarıya çıkan bir boncuk olsaydı o zaman 3 geçir. Yani 2 tane yan taraftan geçirecektim. Misinamda 3 tane olacaktı. Bir öncekinde olduğu gibi. Ama bu tepe bir boncuk olduğu için ve tek olduğu için bundan 2 tane geçiriyorum. Bir tane geçiriyorum. Misinamda 2 tane oldu. 2 tane olduğu için hemen 1, 2, 3 ve 4. boncukları takıyorum. 6 tane misinaya 6 tane boncuğa denk getiriyorum. Şu 4. son geçirdiğimi çevirip
Düğümümü sabitliyorum. Aynı işleme devam ediyorum. Bakın. Yine bu sefer 1, hemen yanında bu sefer geçirmem gereken yukarıya bakan bir boncuk var. Bu yüzden ikili geçiriyorum. Misinada 3 tane olduğu için 3 tane boncuğumu takıyorum. Ve düğümümü kapatıyorum. Bakın misinam dolaştı. Sizinki de dolaşacaktır. Stres yapmayın. Hemen çözüldü. Bir sonrakinde yukarıya bakan başka olmadığı için bir taneden geçirdim. Misinada toplamda 2 tane boncuk olduğu için 4 tane boncuk takıyorum. Misinayı geri çevirip öteki misinayı içinden alıyorum. Bir sonrakinde yukarıya bakan var bakın. O yüzden 2 taneden geçirdim. Misinada toplam 3 tane oldu. Soldakine 3 tane takıyorum. Ve diğer misinayı çekiyorum. Burada tepede bir tane olduğu için bir taneden geçirdim. Soldakine 4 tane takıyorum. Ve düğümlüyorum. Son bir tane kaldı bu sırada. Burada bakın 4 taneden geçireceğim. Zaten o kendini belli ediyor. Hemen sağdakinden geçirdim. Soldakinden geçirdim. Pardon, diğer sağdakinden geçirdim. Bir diğer sağındakinden de geçiriyorum. Soldakine 2 tane boncuk takıp bu sırayı bitiriyorum. Şimdi sıramın sonundayım. Bakın şu anda böyle kare formatında bir görüntümüz oldu. Biz bunun bu formata geçireceğiz. Yani şu an şu kısmı bitirdik bakın. Şuraya kadar tamamız. Şöyle aşağıya doğru gidiyor. Burada şu köşeleri vermek için bakın. Bunların hepsi altılıyken bunlar beşli. Beşli, altılı, altılı, beşli, 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 yine altılı, altılı. Yani şu araları altılı yapacağız. Şu köşe dönülen yerleri de yuvarlak olması için beşli yapacağız. Hemen başlayalım. Kafanız karışmasın, tek tek hepsini anlatacağım. Sadece mantığı anlamanız için neden beşli yaptığımızı orada göstermek istedim. Şimdi sağdakinden her zaman olduğu gibi geçirdim. Soldakine beşli yapacağım için, misinada da 2 tane olduğu için 3 tane boncuk takıyorum. Üçüncünün içinden çevirip düğümlüyorum. Şimdi ilk beşlimi yaptım. Şu an ilk beşlideyim. Yani ben şunu yaptım arkadaşlar. Şundayım. Şurada bir tane daha beşli var. Sıradaki yine beşli. Yandakinden geçirdim. 2 tane oldu misinada. Soldakine 3 tane boncuk takıyorum. Üçüncünün içinden düğümlüyorum. Bakın ikinci beşlimi yaptım. Şunu yapmıştım, şunu yaptım. Şimdi sırada 2 tane altılı var. Altılıları yapıyorum.
Bakın birinciden geçirdim. Şu ikinciden de geçiriyorum. Misinada toplam 1, 2, 3 tane boncuğum oldu. Bu yüzden 6'ya tamamlamak için soldakine 3 tane boncuk takıyorum. Ve üçüncünün içinden misinamı geri çeviriyorum. İlk altılım bitti. Hemen ikinci altılıyı yapıyorum. Birinciden geçirdim. İkinciden geçirdim. Soldakine yine 3 tane takacağım. 1, 2, 3. Üçüncünün içinden düğümlüyorum. Ve bu sıradaki altılıları bitiriyorum arka tarafa geçene kadar. 2 tane beşli, 2 tane altılı yaptım şimdiye kadar. Şurada bir taneden geçiriyorum. Bakın diğeri aşağıya doğru çünkü. O yüzden bir taneden geçirdim. Soldakine 3 tane takıyorum. Ve geri çeviriyorum. Sağdakinden bir tane geçirdim. Ama bakın hemen dibinde bir tane daha var. O yüzden bir taneden daha geçiriyorum. Bu arada şimdi 4 tane beşli yapacağım. Yani bakın şöyle 1, 2, beşli yapmıştım. 1, 2 tane altılı yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane beşli yapacağım. 2 tane altılı yapacağım sonra. Bu yüzden şu an 1, 2, 3 tane oldu. O yüzden sağdakine 2 tane boncuk takıyorum. Geri çeviriyorum ve düğümlüyorum. Yine beşli yapacağız. Bundan geçirdim ilkinden. İkinci de yukarıya baktığı için ikinciden de geçirdim. Soldakine 2 tane takıp bunu kapatıyorum. Sonuncu beşliği yapacağım. Bir taneden geçiriyorum. Diğeri yana bakıyor. Bir tane geçirdiğim için misinada 2 tane olduğu için 3 tane boncuk takıyorum. Ve ters çeviriyorum. Sol taraftaki misinam iyice küçüldüğü için ben burada bir düğüm atacağım arkadaşlar. Düğümü şu aşamadayken atarsanız eğer boncuğun üzerinde misina kalır. O yüzden benim aynı boncuğun içinde çapraz duran misinalara değil, yan yana iki boncuğun içinde birbirine bakan misinalara ihtiyacım var. Bu yüzden uzun olan misinamı aynı öbeğin etrafında döndürmeye başlıyorum. Boncukların içinden geçiriyorum. Düğümün de aynı bir daha işlem yapmayacağım bir boncuğun içinde kalması lazım. Şimdi bakın bunda düğümü atarsam eğer bundan tekrar misina geçireceğim. İçinde düğüm olacağı için boncuğum beni zorlayacaktır. Bu yüzden bir daha işlem yapmayacağım. Mesela bu ve bu var. 2 tane boncuk var. O yüzden onlardan herhangi birinin yanında ipleri buluşturuyorum. Normal klasik rastgele düğüm atıyorum. Bir tane yatıp iyice sıkıştırıyorum. Hemen arkasından bir tane daha atıyorum. Onu da çok iyi bir şekilde sıkıştırıyorum. Ve misinanın ucunu bir daha o işlem yapmayacağım dediğim boncuğun içinden karşı tarafa alıyorum. Bir ucunu. Ve şöyle biraz çekiştiriyorum. Bakın düğüm boncuğun içine geçti. Mümkün olduğunca diğer misinaları kesmeyecek şekilde en kısa yerden misinamın uçlarını kesiyorum. Şöyle bakın hiçbir şekilde belli olmuyor.
Hemen yeni misinamı alıyorum. Şurada kalmıştım bakın. Kesmeseydim şu aşamadaydım. Hemen aynı yere geri takıyorum. Şimdi ben 1, 2, 3, 4 tane yaptım zaten. Şu anda altılılarımdayım. Yani 4 tane beşliği yaptım. 2 tane altılıyı yapacağım. Sağdakinden bir tane geçirdim. Sağdakinden ikinciyi geçirdim. Çünkü hemen yanında bakın yukarıya doğru. Ve soldakine 3 tane boncuk taktım. Üçüncünün içinden geri çevirip misinanın iki ucunu beraber tutup düğümümü geri çekiyorum ki eşit olsun iki tarafı. Ve sabitliyorum. Hemen sağdakinden geçiriyorum. Sağdaki ikinciden de geçiriyorum. Soldakine 3 tane boncuk takıp son altılımı burada yapmış oluyorum aslında bu sıradaki. Şimdi 2 tane daha beşli yapacağım. Çünkü 2 tane beşli yaparak başlamıştım. Toplam 4 tane beşli olması lazım yan yana. Şöyle bakın 2 tane altılım tamam. Şundan geçiriyorum. Öteki aşağıya baktığı için ondan geçirmiyorum. Soldakine 3 tane boncuk takıyorum. Ve sabitliyorum. Şurada bakın 4 tane oldu yan yana. Şimdi 1 2 3 taneden geçirdim. Bir tane de içinde olduğum vardı. Toplam 4 tane oldu. Yani tek bir taneyle böyle bir tane boncukla bu sırayı komple kapatıyorum. Sıram şu anda tamamlandı ve motifim şu şekilde duruyor bakın. Şimdi ben ne yaptım? 2 tane beşli, 2 tane altılı, 2 tane beşli, 4 tane beşli, 2 tane altılı ve 2 tane beşli yaptım tekrar. Şimdi şuradayım. Şunu da bitirdim. Üst sıraya çıktığımda bakın şurada bir tane altılı var öncelikle. O altılıyı yaptıktan sonra beşli, tekrar beşli. Burada da bir beşlim var. Beşli, altılı, beşli. Bunlar zaten bitişik. Öncelikle şuradaki altılıyı yapalım. Şunda kalmıştım bakın. Sağdakini bir, iki tane ilerletiyorum. Soldakine bir tane ilerletiyorum. Ve herhangi bir tarafta misinamın hangisinde kaldığı önemli değil. İki tarafa da aynı işlemi yapacağımız için herhangi birine iki tane boncuk geçiriyorum. Altıya tamamlamak için. Ve son geçirdiğimin içinden çapraz alıyorum. Şimdi burayı kapattım bakın. Şimdi beşli yapacağım. Sırada beşli var. Sağdakinden bir tane yürüttüm. 2 tane yürüttüm. Ve sağdakine yine sağdakine 2 tane boncuk takıyorum. İkinci taktığımın içinden çapraz alıyorum. Ve yönümü bu tarafa çeviriyorum bakın. Şu kısımdayım. Hemen sağdakinden soldakini pardon özür diliyorum. Soldakini 2 3 tane ilerletiyorum.
Ve ortaya bir tane boncuk takıp kapatıyorum. Şu altılıyı yaptım. Şu 2 tane beşliyi yaptım. Şimdi ortayı beşli yapıp kapatacağım. Çukurunu oluşturmuş olacağım aynı zamanda. Sağdakine 2 tane yürüttüm. Soldakine bir tane yürüttüm. Bir tane de tek boncuk geçirdim. Ve iyice sıkıştırıyorum. Bakın ilk çukurum oldu. Kalbimin ilk tarafı hazır. İyice sıkıştırıyorum. Şimdi yukarıya doğru çıkacağım buradan. Sağdan bir tane geçiriyorum. Soldan da bir tane geçiriyorum. Herhangi bir misinaya, benim hangisi uzun kaldıysa onunla devam edebilirsiniz. Soldaki daha uzunmuş. Soldakine 2 tane geçirdim. İkinciden çapraz alıp sabitliyorum. İyice sıkıştırıyorum. Şimdi şu ortada 2 tane beşliyi tamamladım. Şimdi 2 tane yan yana beşli, bir tane de en son altılı yapacağım. Bunun için şöyle sağdakinden bir tane geçiriyorum. 2 tane geçiriyorum, ikinciyi de. Yine sağdakine 2 tane boncuk takıp ipimi sabitledim. Soldakine 1, 2, 3 tane geçiriyorum. Tek bir tane takıyorum. Ve ben anahtarlığımın tam şu kısımda durmasını istiyorum arkadaşlar. Bu yüzden bu boşluktayken anahtarlığımı da takıyorum. Bu kısımda. Misinayı boncuğun içinden yine çevirip şu şekilde burayı sıkıştırıyorum. Bu şekilde anahtarlığı da daha sonra ayrı bir şekilde takmaya uğraşmama gerek kalmayacak. Zaten içinde. Şu an tüm boncukları aslında takmış olduğum için bakın şuradaki altılı öbek kendiliğinden ortaya çıktı. Ben hemen onun etrafını döneceğim. Şöyle bir tur dönüyorum. Şu ikinci misinayı da bakın bu halkanın içinden geçirin ki o orada tek durmasın. Tamamen arada kalmış olsun. Şu anda da düğümü atabilirsiniz aslında. Ama ben düğüm atacağım yerlerde çift sıra her türlü dönmediğimde rahat hissetmiyorum arkadaşlar. O yüzden ben misinayı bir tur daha döndürüyorum. Size de döndürmenizi öneririm. Misina uzunluğunuz eğer ki yeterliyse. Karışık gibi gelebilir. Bir tane yaptıktan sonra o motifi elinizde tutun.
Ona bakarak ilerlediğinizde aslında çok daha işiniz kolaylaşacak. Sırasını akılda tutmak zor oluyor. Hangisi beşliydi, hangisi altılıydı? Bu kavram gerçekten zorluyor. Burada az önceki yaptığım gibi en sıkısından düğümümü atıyorum. Ve hemen yanındaki boncuğun içinden misinanın bir ucunu geçirip şöyle ufaktan çekiştirdiğimde zaten içine geçmiş oluyor. Sağdan soldan diğer misinaları kesmeyin ama aman. En kısa mesafeden tek elle kesmeye çalışınca olmadı. Şöyle kesiyorum. Ve bakın. Kalbimiz, anahtarlığımız hazır. Dediğim gibi bunu çantalara charm gibi kullanılabilir, anahtarlık olarak kullanılabilir, düğün, nişan, söz gibi özel günlere hediyelik hazırlanabilir veya doğum günlerinde mesela 2 gün sonra kızımın doğum günü, ben kızımın doğum gününe şimdi rengarenk hediyeler şeklinde hazırlayacağım davetlilere. İstediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz. Satışını da kolaylıkla yapabilirsiniz. Umarım size detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım gerçekten faydalı bir şekilde, anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Tüm düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Videomu da buraya kadar izlediyseniz eğer lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni modellerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.